Video içinde değinemediğim ya da sizin aklınıza gelen farklı şeyler olursa bunları lütfen yorumlar kısmında soru olarak bana yöneltin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ayrıca videoyu beğenirseniz de beğeni yapmayı ve sağ altta bulunan butondan da abone ol tuşuna tıklayıp abone olmayı unutmayınız. Bu videonun sonunda araziler sonucunda çekmiş olduğum fotoğrafları ve videoları sizlerle paylaşacağım. Özellikle o kısmı seyretmenizi tavsiye ederim. Bir de YouTube'un kullanıcılar için sunmuş olduğu yeni bir özellik var. Altta görmüş olduğunuz kaydırma çubuğunu kullanarak istediğiniz bir bölüm varsa oranın adına tıklayarak direkt o bölümü izleyebilirsiniz. Ayrıca D780'in belli bir özelliğini merak ediyorsanız bunu açıklamalar bölümünde başlıklar halinde sıraladım. Ondan istediğiniz bölümü seyredebilirsiniz. Sıfırdan bir kutu açılışı gerçekleştiremiyorum ancak kutunun içinde makinemiz, koruyucu ön kapak, arka vizör lastiği, EN-EL15B tipi bataryası, bir USB kablosu, MH25A şarj aleti ve boynumuza asmak için de askı kayışı bulunmakta. Makinenin teknik özelliklerine kabaca bahsetmek gerekirse 36'ya 24 mm tam kare full frame bir sensöre sahip. Bununla 24.5 megapiksel boyutunda fotoğraflar üretiyor. Saniyedeki çekim hızı maksimum 7 kare. ISO duyarlılığı doğal olarak 100 ile 51.200 arasında değişiyor ve bunu 50 ile 204.800 arasında genişletebiliyoruz. Arkasında 3.2 inç ayarlanabilir bir LCD ekranı mevcut. Saniyede 30 kare olarak 4K video çekebilirken 60, 120 ve 30 kare gibi 1080p modunda videolar elde edebiliyoruz. Perde hızı ise 900 saniye ile 1/8000 saniye arasında seçilebilmekte. Makinede 51 adet seçilebilir otomatik netleme noktası mevcut. Dahili GPS yokken Bluetooth ve Wi-Fi seçenekleri bulunmakta. Şimdi makinenin gövdesini inceleyelim. Manezyum alışımlı kasa ile gelen D780'de D750'de olduğu gibi üst ekran daha küçükçe tercih edilmiş. Bu ekranda ihtiyacımızı karşılayacak seviyede temel bilgiler yer alıyor. D780'de pop-up dediğimiz flaşımız kullanılmamış. Üstte 2 tane mikrofon giriş yeri var. Seçim tekerlekleri Nikon klasiği şeklinde. Manuel, diyafram öncelikli, enstantane öncelikli program seçimleri gibi seçenekleri barındırıyor. Onun altında ise tek çekim, sürekli yavaş, sürekli hızlı, sessiz, sessiz hızlı, geri sayım ve mirror up yani ayna yukarı çekim modları bulunmakta. Bu şekilde kullanım bize çok hız kazandırıyor. Aynasız makinelerde genelde bunlar menüler altında saklandığı için çok kullanışlı olmuyor. Makinenin sol yanındaki girişler hoşuma gitti. Kapaklar açıldığı zaman şu şekilde döner bir yapıda geriye açılıyor. Bu şekilde bıraktığımız zaman üstüne kapanması engellenmiş. Burada mikrofon, kulaklık, HDMI ve USB gibi girişler var. Makinemizin arkası bu şekilde. Ben bu vizör lastiğini sevmiyorum. D600 ve D700'de biraz problem yaratmıştı bana. Uzun pozlama, ND-FIT'te çalışmaları yapıyorsanız o lastiği çıkarıp yerine sabit bir kapak takmanız gerekiyordu. Bu DK5 olarak geçiyor. Bu işlemi sık yaptıkça yerinde gevşemelere neden oluyordu. Bazen arazide makineyle yürürken muhtemelen koluma bacağıma değme durumlarında bu vizör lastiği yerinden çıkıyordu. Ben düşmüş olduğunu daha sonradan fark ediyordum. Tuş yerleşimi son dönemdeki Nikon makinelerle aynen devam edilmiş. Sadece Live View tuşu aşağıdan yukarıya alınmış. 3.2 inç ekranın kullanımı çok güzel. Dokunmatik kalitesi de oldukça yüksek. Burada güzel bir eklenti var. D500'de bu ekranda fotoğraf izleme bölümünde sadece zoom yapabiliyorduk. Yani basit öyle kullanabiliyorduk. D780'de ise menüdeki tüm dolaşma işlerini buradan tıklayarak bir telefonumuzu kullanılmış gibi kullanabiliyoruz. Bu çok pratik olmuş. Bayağı da hız kazandırıyor menü kullanırken. Burada bir de hariçten bir şarj aleti kullanırsanız onun aktif olduğunu gösteren bir şarj ışığı var. Makinenin sağ tarafında diğer makinelerde olduğu gibi kart yuvası var.
Bu kapağı açınca çift SD kart yuvası karşımıza çıkıyor. Bence çift SD kart daha kullanışlı. D500'de bir XQD ve bir SD kart yuvası vardı. Ancak ortalama bir kullanıcı olarak XQD kartlar bana çok pahalı geldiğinden hiç almamıştım. Bazı durumlarda kullandığım 64 GB kartın dolmaya yaklaştığı da olmuştu. O yüzden çift SD kart kullanma bence gayet mantıklı. Makinenin alt tarafında tripod bağlantı noktası ve batarya kapağımız var. Şu şekilde EN5015B batarya kullanılıyor. Ön tarafta ise fonksiyon atanabilir ön izleme butonu ve aşağıda fonksiyon butonu mevcut. Bir de geri sayım ışığımız var. Mikrofon alıcıları. Stereo kayıt yapılıyor. Bunları kapatmamaya özen gösterelim. Evet, makinemizi şekil olarak da tanıdıktan sonra şimdi menülerini gezelim ve yarın yapacağımız test çekimleri için ayarlarımızı yapalım. Önce izleme menüsüyle başlayalım. En başta sil seçeneği var. Burada seçtiğimiz ya da belli tarihteki çekilen fotoğrafları ya da tamamını seçerek silme işlemini yapıyoruz. Arada dokunmatik ekranda kullanalım. İzleme klasöründe makinenin oluşturduğu klasörlerden hangisinin izleneceğini seçebiliyoruz. Farklı amaçlar için çektiğimiz fotoğraflar varsa bunların burada seçimini sağlayabiliyoruz. İzleme görüntü seçeneklerinde fotoğraf çektikten sonra ekranda bize hangi bilgilerin gösterileceğini seçebiliyoruz. Mesela ben netleme noktasını görmek istiyorum. Pozlama bilgisi, ışıktan problem yaşayanlar olursa parlak noktalar önemli. RGB histogramı da renk tonlarının ayırt edilmesi için önemli. Çekim verilerini de görelim. İnceleme de olsun. Mesela sadece resmi görmek isteyenler de olabilir. Ben de seviyorum. Buradan OK deyip çıkıyoruz. Resimleri kopyalama seçeneği az önce bahsettiğimiz ikinci kart yuvasında dolu olması durumunda kullanılabiliyor. Mesela bir yuva 1'e kaydettiğimiz fotoğrafları diğer yuvaya aktarabiliyoruz. Resim inceleme çektiğimiz fotoğrafları bize hemen gösterilmesini sağlıyor. Bunu da açık yapalım. Burada silme sonrasında hangi işlemin uygulanacağı var. Bir sonraki ya da öncekini göster gibi seçenekler mevcut. Dikey kadrajda fotoğraf çektiysek onun dikey gösterilmesini sağlıyor. Slide gösterisi zaten adı üstünde. Buradan detay ayarları var. Derecelendirme güzel bir özellik. Burada çekmiş olduğumuz fotoğraflara yıldız olarak derece veriyoruz. Bunları daha sonra Nikon'un Capture NX ya da Vive NX tarzı programlarında açtığımızda zaman kazandırıyor. Yani çekim esnasında da hoşumuza giden özellikli fotoğraflar varsa buradan onları derecelendirip daha sonra işlem aşamasına geçtiğimizde kolaylık sağlıyor. Şimdi dokunmatik ekranda fotoğraf çekim menüsüne geçelim. Burada ilk sırada menünün sıfırlanması var. Yaptığınız ayarların sıfırlanmasını sağlıyor. Kayıt klasörü yaptığınız bir proje varsa ona göre isim verip buna ayrı bir şekilde gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Burada dosyaların nasıl adlandırılacağını seçiyorsunuz. Mesela kendi adımızın harfleriyle başlayan bir dosya sıralaması yaptırabiliriz. Takacağımız ikinci kartın hangi işlemi yapacağını belirleyebiliyoruz. Birinci kart dolarsa ikinci karta geçilmesini ya da yedekleme yapılmasını hem 1'e hem 2'ye çekilmesini ya da burada da birinci karta RAW fotoğrafları, ikinci karta JPEG fotoğrafların çekilmesini sağlayabiliyoruz. Görüntü alanı full frame ya da çarpanlı crop şeklinde birebir ya da 16:9 şeklinde ayarlanabiliyor. Biz FX olarak devam edeceğiz. Otomatik DX40 seçeneği var. Bu lensle alakalı bir durumda yanlış hatırlamıyorsam. Resim kalitesi standart olarak JPEG normal olarak geliyor. Burada şundan bahsedeyim. Görüyorsunuz aynı seçenek var. İkisi de JPEG normal ama birinin sonunda yıldız işareti var. Bu yıldız kalite odaklı olduğunu gösteriyor. Şu alttaki seçenek ise boyut odaklı olduğunu bize gösteriyor. Çekimlerimi RAW olarak yapıyorum. RAW artı JPEG yıldızı seçebilirsiniz. İşte az önce bahsettiğim o yuva 1'e, RAW yuva 2'ye JPEG kayıt seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama ben RAW çekiyorum. RAW'ı seçince tabii ki resim boyutu seçimi iptal oluyor. JPEG seçili olsaydı burada large, medium tarzında seçenekler karşımıza çıkacaktı. RAW kaydında sıkıştırma olup olmamasını ve bit derinliğini 14 bit ya da 12 bit olarak seçebiliyorsunuz. 14 bit seçelim. Sıkıştırma da yapılsın. ISO duyarlılığında otomatik ISO duyarlılık kontrol seçeneği var. Maksimum nereye kadar çıkacağını belirleyebiliyorsunuz. Yani bence 12.800'ü geçmesin tarzında.
bir ayar yapabiliyorsunuz. Burada minimum enstantane hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin hiçbir zaman 1/250'nin altına düşme gibi seçenekler mevcut. Ona göre ISO'yu ayarlıyor. Beyaz dengesi seçenekleri var. Ben otomatikten genelde memnunum. Problem yaşamadım. Zaten RAW çektiğim için çekim sonrasında da her türlü ayarı yapabiliyorum. O yüzden bunlarla oynamıyorum. Picture Control olarak ben otomatikten ziyade standartı seçiyorum. Burada farklı seçenekler var. Hatta burada bazı otomatik hazır ayarlar da konulmuş. Bunları kullanabilirsiniz. Ben standart seçiyorum. Burada bir parça sadece keskinlik arttırıyorum. +1 yapıyorum. Diğer değerlere dokunmuyorum. Bunları zaten işleme yaparken değerlendirebiliyoruz. Ama hani çekim sırasında buna ihtiyaç duyarsanız, anlık ihtiyaçlarınız olursa buradan istediğiniz değeri arttırabiliyorsunuz. Ve bundan sonra isterseniz yapmış olduğunuz değişiklikleri mesela kendi adınızla kaydedebiliyorsunuz. Renkli alan seçimi iki standartla bize sunuluyor. sRGB ve Adobe RGB olarak. Bunlardan kendinize uygun olanı biz sRGB ile devam edelim. Etkin Daylighting. Bu da Nikon'un bize sunduğu güzel bir özellik. Işık farkının çok olduğu ortamlarda bazı yerlerin aydınlık çıkması durumunda karanlıkta kalan yerler iyice sönük kalabiliyor. Bu karanlıkta kalan kısımları birazcık ışığını arttırabiliyor makine. Ben bunu çok fazla değil de hani böyle düşük ayarda kullanıyorum. Uzun pozlama, kumlama azaltma var. Bunu açarsanız uzun pozlama yaptığınız mesela gece fotoğraflarında fotoğrafın çekilme işlemi bittikten sonra bir kumlama giderme işlemi yapıyor. Bu biraz zaman alabilir. Bunu ben kullanmıyorum. Daha sonra zaten kullandığımız yazılımlarda bu işlemi yapabiliyoruz. Çekim anında zaman kaybetmemek açısından ben kapalı tutuyorum. Yüksek ISO kumlama azaltma var. Yine aynı şekilde bu da yüksek ISO değerlerine çıktığımız zaman makinenin fotoğraf üzerine temizleme etkisi yapması sağlanıyor. Bu da normalde kalabilir. Diğer uzun pozlamadaki gibi fazla bir zaman almıyor. Vinyet kontrolü, kırınım telafisi, işte bir sürü ayar var burada. Kırpışma azaltma, işte bu flicker etkisi dediğimiz etkiyi buradan etkinleştirebiliriz. Ekranda flicker yanıp sönecek durumda. Buradan bracketing ayarlarını yapabiliyoruz. Çekim sayısı ve artışın ne kadar yapılacağı 1, 2, 3 şeklinde ayarlanabiliyor. 1 olarak kalması uygundur. Çoklu pozlama birden fazla çekim yaparak kareleri üst üste bindirme tekniğini içeriyor. Bunu deneyebilirsiniz. Güzel bir yöntem. Örneğin bir havai fişek atılma anını kafanızda canlandırın. Altta şehrin ışıkları aydınlıkken bir kare çekersiniz. Bir de yukarıda patlayan havai fişeklerine göre bir ışıklandırma, aydınlatma değeri seçip o şekilde bir fotoğraf çekersiniz. Daha sonra bu farklı pozlamalara sahip fotoğrafları birleştirip tek bir kare oluşturabilirsiniz. HDR yüksek dinamik aralık seçeneği. Bu güzel bir konu. Burada makine HDR özelliğini kullanıyor. Bunu burada dizi olarak mı yoksa tek fotoğraf mı olmasını ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğrafın hem kendisini hem de HDR yapılmış halini saklıyor bu şekilde. Bunu kullanacağınız zaman açıyorsunuz. Yalnız sürekli kalmamalı. Şimdilik kapalı dursun. Buna bir örnek gösterelim hemen. Aralıklı çekim interval diye geçen çekimimiz. Burada günün istediğimiz bir saatinde belirlediğimiz bir aralığa göre kaç adet fotoğraf çekilmesini de belirledikten sonra makinenin otomatik olarak fotoğraf çekmesini sağlıyoruz. Burada hangi aralıkta kaç çekim yapılacağını belirliyorsunuz. Mesela şu an belirlenen aralıkta bir kare çekeceği ayarlanmış. Bunu 1'e 2 yapabilirsiniz. Yani belirlenen aralıkta 2 fotoğraf çek tarzında. Tabii ki o sürelere dikkat etmeniz gerekiyor. Sessiz çekimde netleme tarzı sesler kesiliyor. Sadece perde sesi geliyor.
belirlediğimiz aralığa mı, enstantaneye mi öncelik vermesi gibi değerler ayarlanabiliyor. Timelapse film benim en çok sevdiğim özellik. Burada bir aralık belirliyoruz. Bu tamamen çekeceğimiz ortamdaki duruma göre değişiyor. Mesela hızlı bulut akışı varsa 1 saniye ayarlayabiliriz. Ama bulut akışı çok hızlı değilse, yavaş bir bulut geçişi varsa 3 saniye gibi ayarlayabiliriz. Genelde de 3 saniye yetiyor mesela bulut çekimleri için. 3 saniye ayarlayalım. Burada çekim süresini belirliyorsunuz. Dakika olarak şu an 25 dakika olarak kendisi getirmiş. Peşi sıra çekilen fotoğraflarda pozlama farkı varsa bunu düzeltmeye yarıyor. Gene az önce bahsettiğimiz gibi makinenin diğer seslerini kesiyor. Görüntü alanı FX. Şimdi bu kısım çerçeve boyutu ve kare hızı önemli. Çünkü bu bizim çekim yaptığımız süreyi ve oluşacak videonun süresini de etkiliyor. Ben 4K ve 30 kare hızını tercih ediyorum. Bakın az önce 8 gösterilen son video süresi şu an 16 saniyeye çıktı. Çünkü 60 kare bir videodan 30 kare bir videoya düştük. Burada az önce dediğim gibi aralık öncelikleme seçeneğini belirliyoruz. Ben genelde 1/320 işte 1/200 tarzında aralıklar kullandığım için önemli değil. Burada netleme konusunu da ayarlayabiliyorsunuz. Genelde geniş açı timelapse'ler yaptığım için kapalı olması benim için uygundur. Şimdi bununla ilgili bir iki deneme görelim. Evet, şimdi bir timelapse move yapalım. Burada aralıktan başlıyoruz. Şu an çok yoğun bir bulut hareketi olmadığından dolayı ben 3 saniye ayarladım. Çekim süresi de 18 dakika. Sonunda 12 saniyelik bir video elde edeceğiz. Burada görüntü alanı tam kare FX. Buradan oluşacak son videonun çözünürlüğünü ve frame sayısını da ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bunun çekim yapacağınız süreyi etkileyeceğini unutmayın. Bu şekilde başlatalım bakalım. Şu an çekime başladı. Manzarayı da göstereyim size. Şuranın bir timelapse videosunu yapacağız. Perde bir kere açılıyor. Bakalım %15'te bataryası kalmıştı. Yetecek mi? Timelapse bitti şu an. Pil bilgilerine bir bakayım önce. %4 kalmış. Yani %11 gibi bir şey harcadı. Videoyu da görelim. Bence gayet güzel olmuş. Fotoğraf çekim menüsü de bu şekilde. Film çekim menüsünde gene en üstte sıfırlama kısmı var. Dosya numaralandırmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunları with şeklinde ayarlıyorum. Dosyalar birbirinden ayrılsın diye. Tamam diyoruz, çıkıyoruz. Gene 2 kart kullanıyorsanız videoların mesela ikinci karta yazılmasını tercih edebilirsiniz. Görüntü alanı seçeneği var gene. Videomuzda ben gene ağırlıklı olarak 4K ve 30 kare hızında çekiyorum. Ama burada seçenek olarak 1080p'de 120 kare hızı, 100, 60, 50 ve 30 diye giden kare hızları var. Şu 3 seçenek de size kolayca makine üzerinden başka hiçbir işlem yapmadan slow motion videolar yapmanıza imkan tanıyor. Burada 30 kare hızında 4 kere yavaşlatılmış video elde edebilirsiniz. Mesela film dosya türü MOV olarak gelmiş. MP4 seçeneği de var. Yani benim için çok bir farkı yok. Edit yaptığım programda problem yaşamıyorum. Böyle kalsın. Gene az önce olduğu gibi ISO duyarlı ayarlı. Mesela işte 25.000 mesela 12.800'ün üstüne çıkma tarzında ayarlayabilirsiniz. Gene beyaz dengesi aynı fotoğraf çekim menüsünde olduğu gibi bunları geçiyorum hızlıca. Daylighting'i açabiliriz gene düşük. Bunlar aynı az önce bahsettiğimiz şeyler. Şimdi en güzel konu elektronik VR konusu. Burada sadece açık ve kapalı seçeneği var ama ben bu özelliği ilk olarak D500'de kullanmıştım. Orada sadece 1080p modunda çalışıyordu. 4K'da çalışmıyordu. D780'in 4K video çekiminde de elektronik VR kullanabiliyoruz. Yalnız burada biraz dikkat etmeniz lazım. Çok sarsıntı yaşıyorsanız videoda dalgalanmaya neden olabiliyor. Hani bunu gene mümkün mertebe hani ufak sarsıntı
sızıntılar varsa o tür durumlarda kullanmanızı tavsiye ederim. Burada mikrofon duyarlılığı ayarlanabiliyor. Şu an benim sesimi de görüyorsunuz. Otomatik gayet uygundur. Ben kuş videoları çekerken de otomatiği gene kullanıyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Gayet güzel bir şekilde sesi kaydediyor. Rüzgar sesini azaltma var. Yani ben bunu kullanmıyorum. Sese etkisi oluyor diye. Diğer seçeneklerin de adı üstünde zaten. Hemen geçelim onları. Evet, geldik şimdi en detaylı menüye. Özel ayarlar menüsü. Gene burada sıfırlama seçeneği var. A olarak belirtilen ilk başlıkta otomatik netleme karşımıza geliyor. AFC modunu aldığımızda makinede bırak seçeneği seçersek, yani bu release diye geçiyor İngilizcesi. Deklanşöre bastığımız anda fotoğraf kaydını yapıyor. Konu net olup olmamasını incelemiyor. Ben bunu netli olarak tercih ediyorum. Sadece net kareleri kaydediyor. APS'de zaten netle şeklinde geliyor. Ya bence bu daha uygun. Çünkü burada net olmayan fotoğrafları kaydetmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Sabitken netleme, izleme bu örneğin bir yere odaklama yaptıktan sonra araya bir engel girerse ona karşı verilen cevabı ayarlayabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde bir kademe düşürmek benim için iyi oluyor. Özellikle kuş fotoğrafında. 3D tracking yüz tanıma olayın konusu var. Bunu açık yapıyorum. Göz tanıma da var. Bu sadece live view modunda çalışıyor. Vizörden çekim yaptığınız zaman göz tanıma açık değil. Kullanılan netleme noktası konusu hangi noktaların seçilebileceği ile alakalı bir konu. Tüm noktaları kullanmakta fayda var. Burada AF etkinleştirme, deklanşöre basarak yarım bastığımız an netleme yapılmasını ya da bu alttaki seçenekte sadece makinenin arkasında bulunan AF10 tuşuna bastığımızda netleme yapılmasını sağlıyor. Netleme noktası sarmalı. Vizörden baktığımızda gördüğümüz netleme noktalarını, örneğin en sola geldiğimizde sağ seçeneğini kullanırsak tekrar sola bastığımızda en sağdan tekrar bir döngü şeklinde, yani soldan sağa ya da aynı şekilde sağdan sola bir döngü şeklinde devam etmesini sağlıyor. Hız açısından bence açık olması iyidir. Netleme noktası ayarlarında kırmızı bir vurgu yapılması sağlanıyor. Bu da onunla ilgili bir ayar yine. Bunu kapalı kullanıyorum. Şimdi geçiyoruz ölçüm ve pozlamaya. Pozlama kontrolünün hangi adımlarla yapılmasını istediğimizi buradan belirliyoruz. 1/3 ya da 1/2 şeklinde. Ben 1/3 kullanıyorum. Kolay pozlama telafisini kullanmadım. Burada yine matris ölçümünün detayları var. Yüz tanıma açık. Onu seçelim. Merkez ağırlıklı alanda ne kadar çapın kullanılacağını burada belirliyorsunuz. Bunlar uygundur. Zamanlayıcılar ve AE kilidi modunda deklanşöre bastığımızda pozlamanın da kilitlenip kilitlenmeyeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik zamanlamada geri sayımın kaç saniye olarak yapılacağını 2, 5, 10 ya da 20 saniye olarak seçiyorsunuz ve bu sürede olduğunda kaç adet fotoğraf çekileceği belirlenebiliyor. 1'den 9'a kadar seçebiliyorsunuz. Ayrıca bu belirlediğiniz çekim sayılarının hangi aralıklarla yapılacağını da belirleyebiliyorsunuz. Bunlar da 0, 5, 1, 2 ve 3 olarak ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu ayarlarla 10 saniyelik süre dolduğunda 4 kare çek ve bu 4 kareyi birer saniye aralıklarla çek demek istemiş oluyoruz. Ekran kapanma gecikmesi, fotoğrafları izlerken, menülerde gezerken, bilgi ekranlarını görürken ne kadar süre ekranlarınızın açık kalacağını ayarlıyoruz. Mesela ben resim incelemeyi 10 saniye olarak kullanıyorum. Zaten işim bittiği zaman deklanşöre yarım basarak menüden çıkmış oluyorum. CL modunda kaç kare çekileceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Zaten CH modunda 7 kare çekebiliyor en fazla. 4 seçebiliriz. Onun yarısı gibi olur. Maksimum sürekli çekim makinenin deklanşöre basıldıktan sonra arda arda kaç kare çekim yapacağını sınırlandırmaya yarıyor. Bunu 20 yaparsanız deklanşöre basarsanız makine çekebiliyorsa 20 kare çeker ve durur. Buraları biraz hızlı geçelim. Orijinal kaydet seçeneği var. Bu üstte FX bölümünü açtığımızda kullanıyoruz. Bence açık olmalı. Farkı görmek için bu FX bölümüyle de ilgili örnek verelim. Kadraj kılavuz çizgilerinde görüntülenmesini ben isterim. Onu da seçtik. Burada yine flash ayarları var. Bunlar benim için çok acil değil şu an. Bu özel kontrol benim için önemli. Burada makinenin üzerinde burada şeklinde gösterdiği düğmelere atama yapabiliyorsunuz. Ancak ben mesela bu AF10 tuşunu
grup AF olarak ayarlardım. Yalnız o seçenek burada yok. Bu biraz üzdü beni. Birazcık daha detaylı olabilirdi aslında burası. Buradan kendi alışkanlıklarınıza göre atamalar yapabiliyorsunuz. Buradan tamam düğmesinin ne yapacağını belirliyorsunuz. Bunlar uygundur. Geçelim. Göstergelerin eksiden artıya mı artıdan eksiye mi olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Genel şekilde film modundayken özel kontrol butonlarını ayarlayabiliyorsunuz. AF hızını ayarlıyoruz. Bunu şöyle 2 kademe arttıralım. Bu izleme duyarlılığıyla çok oynamayalım. Arazide bunu test edebiliriz. Geçiyoruz ayarlar menüsüne. Kartın formatlanması. Bu ayarladığımız tüm ayarların kaydedilmesini ya da şu seçenekte sıfırlanmasını sağlayabiliyoruz. Dil seçeneği, saat dilimi ve tarih konusu var. Ekran parlaklığı. Buradan ekran sıcaklığında dengesini de renk dengesini de ayarlayabiliyorsunuz. Sanal ufuk güzel. Makinenin yataylığını buradan şu şekilde görebilirsiniz. Kullanışlıdır. Mesela tripodunuzu ayarlamada kullanabilirsiniz. AF ince ayarı. Burada lensinizle makineniz arasında bir ayar yapmanız gerekebilir. İnce ayar. Bu lense değişiklik gösterebilen bir konu. Hani böyle bir endişeniz varsa buradan AF ince ayarını yaptırabiliyorsunuz. Benim kullandığım lenslerde bir problem olmadı. O yüzden gerek duymadım. Burada görüntü sensörünü temizle seçeneği var. Bunun bilmiyorum çok işe yarayan oldu mu bugüne kadar. Faydasını görmedim açıkçası daha önceden. Burada telif hakkı bilgilerini girebiliyorsunuz. İsterseniz sanatçı kısmından kendi adınızı yazabilirsiniz. Fotoğraflara exif bilgisine ekleniyor. Makinenin ses ayarlarını açalım. Gibi ya da yüksek olsun. Evet, şu şekilde uygun. Dokunmatik konsoller ekranın dokunmatik olarak kullanılmasını sağlıyor. Gayet güzel. HDMI'nin çıkış değerleri. Aynı şekilde GPS varsa konum detaylarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Uçak modu, Wi-Fi, Bluetooth gibi şeyler varsa, GPS varsa bunların tamamen kapatılmasını sağlıyor. Ve geliyoruz akıllı cihaza bağlan. Şimdi bunu detaylı bir şekilde gösterelim. Önce telefonumuzda SnapBridge yazılımını açıyoruz. Daha sonra makinede ayarlar menüsü altında akıllı cihaza bağlan düğmesini tıklıyoruz. Eşleme olarak Bluetooth seçiyoruz. Eşlemeyi başlat diyoruz. Makinemizin numarası ekranda görünüyor. Onu tıklıyoruz. Bağlantı kuruluyor. Doğrulama kodu geliyor. Tamam diyoruz. Ve eşleştirme bu şekilde tamamlanıyor. Bundan sonra makinemizin kartındaki fotoğrafları telefonumuza aktarmak istersek öncelikle oynatma menüsüne geliyoruz. Burada info tuşuna basıp rötuş menüsünde nef işleme yapıyoruz. Çünkü sadece JPEG olarak gönderebiliyoruz. Buradan istediğimiz ayarları yaptıktan sonra exe diyoruz. JPEG dosyası oluşturulduktan sonra göndermek için seçimi kaldırın seçeneğiyle birlikte dosyamızı aktif ediyoruz. Telefonumuzda resimleri indir düğmesini tıklıyoruz. Makinede Wi-Fi özelliğini etkinleştirin seçeneği çıkıyor. Tamam diyoruz. Yeniden bağlantı kuruluyor. Ve az önce seçtiğimiz fotoğrafı burada görüyoruz. Üzerine tıkladığımızda indir seçeneği çıkıyor. Ona da tıkladığımızda ya orijinal boyutunda ya da 2 megapiksel küçük versiyonunu indirebileceğimiz şekilde bir seçenek çıkıyor. Burada amacımıza uygun olanı seçiyoruz. Örneğin orijinal formatı seçelim. Dosyamız kısa sürede telefonumuza aktarılmış oluyor. Bunu SnapBridge klasörünün içinde bulabiliyoruz. Ben bir kısa yol yapmıştım. Evet, burada son gönderdiğimiz fotoğrafı orijinal boyutunda gayet net bir şekilde görüyoruz. İşlem bu kadar. Pil bilgisi ne kadar pilimizin kaldığını gösteriyor. Burada da yine menü ayarlarını kaydet ve yükle. Tüm ayarları sıfırla seçeneği var. Donanım sürümümüzü görebiliyoruz. Burada da rötuş menüsü var. Burası çok detaylı. Zaten ne yaptığını yazıyor üstünde. Çok fazla detay var. Yani bunlara sırf bir video bile yapılabilir. Ama arazide çektiğimiz ama çekim sırasında RAW olarak
çektiğimiz fotoğraflar üzerine gayet güzel işlemler yapabiliyoruz. Her türlü croplama, yeniden boyutlandırma, ışığı ayarlama tarzında düzeltmeleri yapıp uygun bir şekilde telefonumuza aktarabiliriz mesela. Kendi menü kısmında buralara öğeler ekleyebiliyoruz. Mesela benim için pil bilgisi konusu önemli. Kontrol ederim sürekli. Onu buraya ekleyelim. Geliyorum ve eklendi. Mesela gene bir öğe ekleyelim. Akıllı cihaza bağlantı seçeneğini seçtik. Onu buraya getirdik. Bu şekilde istediğiniz kadar seçim yapabiliyorsunuz. İsterseniz buna sekme de ekleyebiliyorsunuz. Evet, menülerimiz de bu şekilde. Şimdi ben bataryamı şarj edeceğim. Yarın %100 olarak araziye başlayacağım. Ve her günün sonunda ne kadar fotoğraf çektiğimi bir yere not edeceğim. Bunları da sizinle paylaşacağım. Bataryanın kapasitesi hakkında da fikir edinmiş olacağız. Bakalım arazi boyunca bizi neler bekliyor. Görüşmek üzere. Evet, hazırlıklarımızı yaptık. Şu an D780'e 500 mm f4'ü taktım. Biraz kuş fotoğrafı çekeceğim. İmkan tanırsa kuşlar tabii videolarını da almak istiyorum. Videodaki performansını en çok merak ediyorum. Şu an kuş sesleri etraftan gelmeye başladı iyice. Ben şimdi konuya odaklanıyorum biraz. Kritik noktaları sizlerle paylaşmaya devam ederim. Evet, şimdi biraz kuş fotoğrafı ve videosu çekme şansım oldu istediğim şekilde. AFC'nin alt seçimlerinden olan 3D Tracking'i kullandım. Fotoğrafta da çok başarılı. Bu özellikle su kuşlarında kullandığım bir yöntem. Kuşun başını ve gözünü netlediğimde su içinde hareket ederken bana çok büyük kolaylık sağlıyordu. Bu tarz videoda göreceksiniz. Hareketli kuşlarda da çok işime yarıyor. Alışkın olduğum bir özellik, sık kullanıyorum. Hani D780'de de gayet başarılı çalışıyor. Şu zamana kadar herhalde 1-2 saat kadar kullanma şansım oldu. Özellikle videoda ekran üzerinden bir noktayı tıklayıp buraya netleme yap dediğimizde o noktayı gayet iyi bir şekilde takip ediyor. Bu çok güzel geldi bana. Hatta hani o fısıltıyla konuştuğum anlarda da göreceksiniz. Makineyi hani şu şekilde yukarı aşağı sağa sola salladığımda bile fokusu kaçırmadı. İstediğim noktada, kilitlediğim noktada kalmaya devam etti. Dokunmatik ekranda kuş tıklamıştım. Bakın kadrajı değiştiriyorum. Ama kuşu takip ediyor. Tabii kuşun olması lazım. Şimdi kadrajı gene değiştirelim. Biraz da hızlı sallayalım bu sefer. Arka plan temiz olunca daha da kolay yapıyor tabii bu işlemi. Bunu arka plan boşken çok daha iyi yaptı. Karışık arka planı olan yerlerde de bence gayet başarılıydı. Şimdi biraz daha devam ediyorum ben. Merhaba. Şimdi kuş gözlemine biraz ara verdim. Çünkü saat 10'u geçti. Şu an kuşlar için verimsiz bir dönem. Onların dinlenme saatleri. Bu arada ben de kahvaltımı yaptım. Şimdi bir yandan çayımı içerken şu ana kadar olan tecrübelerimi paylaşmak istedim. Bu videoyu hazırlarken D780'i elimde olur da hani çektiklerimi size gösteririm diye düşünmüştüm ama bu videonun kendisini de D780'de çekmeye karar verdim. Şu an görüntü ona ait. Video kalitesini
Artık siz yorumlayın. Ben netlemeyi falan ayarlamadan karşısına geçtim. Eğer şu an beni net izleyebiliyorsanız başarılı demektir. Yok eğer arka taraf net, ben fullüysem yapacak bir şey yok. O da Nikon'un hatası olacak. Şu ana kadar fonksiyon atanabilir düğmelerde bir eksiklik gördüm. Makinede AF10 tuşu olarak görünen düğmeye grup AF fonksiyonunu atıyordum. Onu göremedim ayarlarda. Akşam gidince kılavuzdan tekrar bakacağım ama sanmıyorum. Biraz kısıtlı kalmış o özellik. Diğer düğmelerde de yok. Bu biraz kötü oldu benim açımdan. Onun dışında video performansından çok memnun kaldım. Full frame'in zaten verdiği genişlik hissi var. Video da önemli. Onun dışında bir ara bir kuş yukarıda bir dala kondu. Normalde onlara hiç doğrultmam ama sırf makineyi denemek için bir doğrulttum. Tabii vizöre bakma şansım yoktu. Orada makinenin gövdeyi aşağıya doğru indirdim. LCD ekranın açılabilme özelliğiyle oradan kuşu yakaladım ve çekmeye başladım. Bu esnada bir iki deneme de yaptım. Farklı noktalara odaklama gibi. Bunlar da çok başarılı bir şekilde yaptı. Bu bizim işimize kamuflajda yattığımız zaman da çok yarıyor. LCD ekran düz olsaydı bizim ona bakma şansımız olmayacaktı. Pil süresi şu ana kadar böyle çok bahsedildiği kadar bir fark göremedim. Ama sürekli 4K videolar çektim. Bir de Live View açık kaldı. Belki onun etkisi olabilir. Bir de pil yeni tabii. Şu an galiba %50'lere gelmiş olması lazım. 500 civarında çekim yaptığımı gösteriyordu aklımda kalan. Bunları akşam dönünce zaten yazacağım. Kaç dakika video, kaç adet fotoğraf çektiğimi. Bir ara bir kuşu arka plan dolu olmamasına rağmen netleyemedim. Yani şöyle anında netleyemedim. Yani biraz zaman kaybı yaşadım. Mesela de o biraz garip geldi bana. Hani D500'de onu mutlaka netlerdim. Ama fotoğraf çekmek çok keyifli tabii ki. Full frame farkı başka. Hani lensi tam anlamıyla kullanabiliyorsunuz. İşte 14-24 lensim var. Onu tam anlamıyla 14-24 olarak kullanabiliyorsunuz. Hani full frame her zaman full frame. 4x slow motion'da çok başarılı. Bir iki kuşun uçuşa geçişini yakaladım. Bunları koyacağım videoya. Şu ana kadar gayet güzel. Şimdi biraz dinlenip devam edeceğim.
frame bir body kullanmayı özlemişim gerçekten. Lensimi tam anlamıyla kullanabilmek bile ayrı bir keyif. D780 deyince aklıma ne gelir diye sorarsanız çok temiz fotoğraflar ve üstün video kalitesi diyebilirim. Uzun zamandır Nikon'un crop sensörlü makinesi olan D500'ü kullanıyordum. Kendi sınıfının en iyi makinelerindendir. Hatta bence en iyisidir bile diyebilirim. Emsal çekim şartlarında yaptığım çekimlerde D780'in D500'e göre daha temiz sonuçlar verdiğini gözlemledim. Fotoğrafları işlerken kumlanma giderme özelliğini kullandığımda D780 ile çektiğim fotoğraflarda daha az miktarda temizleme yaptım. Hatta bazı fotoğraflarda hiç bunu kullanmasam bile olduğu gibi kullanabileceğim seviyedeydi. Gece fotoğrafları da oldukça temiz ve keskindi. Şimdi size göstereceğim şu iki fotoğrafı bir elimde tripod, bir elimde makine varken tripod kullanmadan elimde çektim. Fotoğraf sanatı adına çok bir şey ifade etmeyebilir ama en azından makinenin yeteneklerini görmek açısından iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Kullandığım lensler gerçekten üst kalite lensler. 14-24, 24-70, 50 mm 1.8 ve 300 mm f4 ve tabii ki kuş fotoğrafçılığı için bence en iyi seçim olan 500 mm. Özellikle kuş fotoğrafçılığında edindiğim tecrübeler sonucunda üzerime doğru gelen nesnelerde makinelerin her zaman daha fazla zorlandığını tecrübe etmişimdir. Bu yüzden video içinde de gördüğünüz AF testinde kızlarımın bana doğru koşmalarını istedim. Bunu vizörden yaptığım çekimde çok başarılı bir şekilde yaptı. Açıkçası Live View modunda yani LCD ekranı kullanarak yaptığım çekimde bu derece başarılı olacağını ummuyordum. Ama orada beni şaşırttı. Çektiğim karelerin tamamında kızımı netledi. Bu bence çok büyük bir başarı. O çekimde görmüşsünüzdür. Arka plan dolu olmasına, hatta çok karmaşık olmasına rağmen objeyi takibi asla bırakmadı. Nikon bence bu Live View'den çekim konusuna biraz özenmiş gibi görünüyor. Ürettiği fotoğraflardan gayet memnun kaldım. Başta 500 mm ile kuş fotoğrafları çekerken bazı fotoğraflarda sallantı etkisi gibi böyle ufak fluluk hissettim. Ama makineye alıştıktan sonra bunun etkisi iyice azaldı ve kayboldu. Kuş fotoğrafçılığında kuşun tüylerini tel tel çekmeyi isteriz. Bu da benim hassas olduğum bir konudur. Hem kuşun net olmasını hem de pırıl pırıl görünmesini isteriz. D780 ile bu amacıma ulaşmış oldum. 14-24, 24-70 ve 50 mm ile çektiğim fotoğraflarda da çok temiz ve keskin sonuçlar elde ettim. Fotoğraf konusunda en çok hoşuma giden özelliklerden biri de Live View modunda çektiğimiz fotoğrafları artık RAW olarak kaydetmesi. D500'de bunu daha önce sadece JPEG olarak kaydedebiliyordum. Bu bence çok önemli bir artı. Genel manada D750'den memnundum o zamanın şartlarına göre. Bu da onun daha fazla donanımla zenginleştirilmiş bir hali olmuş. Fotoğraf yönünden ve video yönünden çok memnun kaldım. Şimdi videoya da değineceğim zaten. Ama önce biraz bataryasından bahsedeyim. Nikon sitesinde çekim kapasitesi olarak 2260 çekimden bahsedilmiş. İlk gün ben bu sayıya yaklaşamadım bile. Makinenin pilinin yeni olması ve tabii ilk günün heyecanıyla bütün menülerin içinde sürekli gezmem. Ayrıca deneme amaçlı olduğu için sürekli 4K videolar çekmem, işte timelapse denemeleri yapmam. Tabii bunların da etkisi olmuştur. Zaten ikinci günde bu oran giderek arttı. Daha fazla fotoğraf çektiğim için makinenin pilinin daha az bittiğini fark ettim. Sadece fotoğraf amaçlı 2260 diye bahsedilen rakama ulaşılabileceğini düşünüyorum ama hem fotoğraf hem video gibi bu makinenin diğer yeteneklerinden de faydalanmak isteyenler için 2260 rakamı bence biraz hayal gibi. Mesela sadece timelapse denemesinde 18 dakikalık bir çekimde şarjı %11 azaldı. Hani bunun bir süre sonra belki en fazla %9'lara kadar düşebileceğini düşünüyorum. Ama şu var ki Nikon hiçbir makinesinde şarj konusunda büyük endişeler yaşamadım. Bazen arazilerime %75 şarjla çıktığım olmuştur ama gayet rahat bir şekilde yedek pilime takmadan döndüğüm çok olmuştur. Burada bir avantajımız da kullanılan EN5015B bataryanın dışında 15A bataryalarımızı da kullanabiliyoruz. Sadece içinde gelen şarj cihazıyla 15A bataryaları şarj edemiyoruz. Böyle bir durumu var. Onun dışında bir eksikliği yok makinenin. Şimdi videoya gelirsek,
Nikon bence burada çok iyi bir iş başarmış yine. Kullanmış olduğum D500'ün üstünde de bir başarı fark ettim. Kuş çekerken aldığım sesler de gayet tatmin ediciydi. Bu makineyi test ederken en büyük hayalim videodaki başarısını görmekti. Seyrettiğim birkaç videoda çok hızlı odaklama yaptığını görmüştüm. Şaşırtmıştı bu beni. Mevcut makinemin olan D500'ü kullanırken netleme konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorum. Makine sürekli ileri geri yaparak odağı bulmaya çalışıyor ve hani oradaki ses de videoya yansıyor. Bu benim için rahatsız edici bir durum. O nedenle genelde videolarımı AFS modunda, yani sabit modda çekiyorum. Objeyi netledikten sonra artık odaklamayla uğraşmıyordum. Ama D780'de Live View modundaki video çekim başarısı gerçekten çok iyi. AFS moduna hiç geçmedim bile. Sürekli AFF modunda kullandım makineyi. LCD ekran üzerinde tıklama yaptığımda seçtiğim objeleri gayet başarılı bir şekilde takip etti. Makinenin odaklama performansını test etmek için sabit olsa da objektifim sürekli makineye değişik hareketler yaptırarak kadraj değişikliği sağladım. Ama bunlarda da objeyi gayet iyi bir şekilde takip etti. Hatta bir videomda kuş tünekten kaçarken onu bile takip etti. Orada çok şaşırdım gerçekten. Yani o hızdaki bir hareketi bile yakalaması çok iyiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu noktada beklentimi gayet iyi bir şekilde yerine getirdi. Video konusunda bahsetmeden geçemeyeceğim bir durum var. D500'de beni kendine aşık eden bir özelliktir bu. Çektiğim videoların herhangi bir anını durdurduğumda o anı video yakalama programındaki özellik sayesinde export ettiğimde, yani dışarıya aktardığımda bana 4K çözünürlükte bir fotoğraf verebilmekte. Bu çoğu durumda beni memnun etmiştir. Yani o kadar kaliteli video alıyor ki dondurulmuş görüntüsü başlı başına bir fotoğraf olarak kullanılabiliyor. Elde edilen bu görüntünün videodan dondurulduğunu çoğu kişinin anlayabileceğini zannetmiyorum. Bu benim bir kuşu çekerken anlık gelişen bir olayda fotoğraf elde edebilme şansımı arttırıyor. Örneğin geçenlerde bir kuşu çekerken kuş bir anda balığı avlamıştı. Ama o sırada video çekiyordum. Fotoğrafa geçme tereddütü yaşadım. Ama daha sonra videoyu seyrederken dondurduğumda istediğim kareleri oradan teker teker seçebildim. Ve hepsinin normal fotoğraftan bir farkı yoktu aslında. D500'de aldığım bu keyfi D780'de de daha fazlasıyla almak beni oldukça memnun etti. Normalde artık video çekerken 1080p modunu kullanmıyorum. Hep 4K tercih ediyorum. Ama yine de 1080p modunda getirilen 120 kare, 60 kare seçenekleri çok ilginç özellikler. Bunlarla slow motion videolar yapabilirsiniz. Ayrıca bu detaylarla çok da uğraşmak istemeyenler için 4x gibi yavaşlatma modları mevcut. Direkt bu şekilde 1080p videolar çekebilirsiniz ve anında paylaşabilirsiniz. Bunu da yine 1-2 kuşun tünekten kalkma sahnelerinde denedim. Çok güzeldi. Genele bakınca kullandığım crop makineyle, yani D500'de kıyaslama yapmak gerekirse hangisini seçerdim şu an karar veremiyorum. Yani tek bir makine kullanmam gerekseydi hangisini seçerdim bilemiyorum. Çünkü D780'in farklı bir doyuruculuğu var. Tam kare bir sensör, full frame. Farklı yetenekleri bize sunuyor. Örneğin her ortamda temiz fotoğraflar üretebilmesi çok büyük bir artı. D500'de çok iyi bir yaban hayatı dostu makinedir. Zaten 3 günlük arazide iki makinenin de kendine has özelliklerine ihtiyaç duydum. Örneğin bir kuşu D500'de çekerken farklı bir kuş daha yakınıma kondu. D500'ün yakınlaştırma etkisinden dolayı kadrajıma tam oturtamadım. Hemen o sırada D780'i taktım ve oldukça güzel fotoğrafını alabildim. Ya da bizim buraların standartıdır. Hava güneşliyken öğleden sonra bir anda yağmura çevirebilir. Bunu yaşadım zaten. Ve o anda ışık gidince D780'in ISO başarısı lazım oldu. Ve 2500'lere tırmanan ISO seviyelerinde çok temiz fotoğraflar alabildim. D500 ise yakınlaştırma etkisi, daha dinamik bir yapıda olması, daha hızlı fotoğraf çekebilmesi gibi özelliklerini kullanıyorum. Bence en güzeli daha önceden de yaptığım gibi hem full frame bir body hem de D500'de yoluma devam etmek olacak. Bunun için de bir an önce eşimi kandırma yollarına başvurmalıyım. Neyi sevmedim derseniz, bahsettiğim o vizör lastiğini sevmiyorum. Daha önceki makinelerimde de kullanmıştım. D600 ve D750'de
bir süre sonra sorun yaratmaya başlamıştı. Bu da aynı şekilde olacak diye bir şey yok ama o lastiği birkaç kere düşürmüştüm, kaybetmiştim. Hatta yanımda fazlaca yedek taşıyordum. Şimdi kıyaslama yaptığımız zaman D500'ün da D800 gibi makinelerdeki vizör yapısı daha iyi. Daha da profesyonel duruyor. O vizör lastiğini sevmiyorum. Çok da kullanışlı gelmiyor. Hani çıkarıp yerine DK5 denen kapatıcıyı koymak hani biraz yoruyor beni. Biraz da basit gösteriyor makineyi aslında. Belki maliyetten dolayı bunu tercih ediyor olabilirler. Bir diğer özellikle makinemizin üstünde bulunan fonksiyon tuşları ya da işte preview tuşu ya da arkadaki AF10 tuşu. Bu tuşlara atama yapabiliyoruz ama atama yapabileceğimiz seçenekler çok kısıtlı kalmış. Örneğin ben arkadaki AF10 düğmesine grup AF'yi atamışımdır D500'de. Anlık gelişen olaylarda mesela bir kuşun kalkışında ya da bir anda fark ettiğim bir kuşta özellikle gökyüzüne doğru yaptığım çekimlerde grup AF'ye bir anda geçmek durumunda kalıyorum. Bunu şimdi aşağıdaki AF düğmesine basıp tekerlekle ayarlamak zaman alacağından sadece sağ elimi kullanarak AF10 tuşuna bastığımda grup AF moduna geçiyordum. Bunun olmaması beni üzdü. Keşke buradaki seçenekte biraz daha fazla bırakılmış olsaydı. Şimdi bu son bölümde de 3 günlük arazi boyunca çektiğim fotoğrafları ve videoları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Gene de sormak istedikleriniz olursa altta yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni incelemelerde görüşmek üzere.